Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda size ilk annelik deneyimimin bir yıl boyunca nasıl bir şey olduğunu anlatmıştım. Şimdi biraz daha dürüst olmak istiyorum. Çünkü herkes anneliğin böyle neler kattığını anlatıyor. Ben biraz daha neler kaybettiğimden bahsetmek istiyorum. Yani bu kaybettiklerim arasında mesela fazla kilolarım yok hala. Hoş birazcık kilo verdim gibi ama gene de böyle istediğim kadar eski forma döndüm diyemem. O zaman başlayalım. Öncelikle anneliğin bana kaybettiklerinin birinci sırasında işim geliyor arkadaşlar. Çünkü Kore'de çok güzel bir kanalda televizyon programı yapmaya başlayacakken tek bir şartları vardı dediler. Bana sakın hamile olduğunu söyleme ya da kocanı kimseye gösterme. Ben bu lafın üstüne gerçekten gidip 2 hafta sonra hamile kaldım ve İşlerimiz başlamadan bitti diyebilirim. Güzel de çekim yapmaya falan başlamıştık. İşte geziyorduk. Her şeyi halletmiştik. Yönetmen çok iyiydi. İşte kameraman bizle geliyordu. Senarist bizle geliyordu. Neler yapmayacağımız her şeyi hallederken bir anda her şeyde Blackboard. Bunu kaybettik. Bu yüzden ilk olarak kaybettiğim şeyler arasında işim var. 2. Anneliğin bana ilk 1 değil 2 yıl içerisinde kaybettiklerinin arasında arkadaşlarım da var. Yani tahmin edersiniz ki çoğu arkadaşım o zamanlar işte klaba gidelim de işte dışarı çıkalım, gezelim, tozalım, onu yapalım, bunu yapalım kafasındalardı ve hamileyken hadi tamam bir şekilde buluşabiliyorduk ama hamilelikten sonra ya çocuk doğurmuşum ve bana hala klaba gidelim mi, işte dışarı çıkalım mı falan tarzında mesaj attıkları için. Yani ben emziren bir anne, ben sana o saatte nasıl vakit ayırıp dışarı çıkacağım, hani oturup 2 saat sohbet edeceğiz anlarım da ona da klaba gidip dans ederek harcamak istediğimi söyleyemem. Kusura bakma yani. Benim gündemim o zamanlar çocuğumun rutini nasıl oluştururum? İşte bezi nasıl olmalı, emzirmeye nasıl olmalı, uyku düzeni. Onların gündemi çok farklıydı. O yüzden iletişimimiz bir yerden sonra yavaş yavaş kopmaya başladı. Yani büyük bir eksik olduğunu düşünmüyorum. 3. Vaktim arkadaşlar. Kendime ayıracak 1 saat bile şu an benim için bir lüks. Ben daha önce de söylemiştim banyo gitmek lüks benim için diye. Dışarıda yemek yemek, sinemaya gitmek, ne bileyim alışveriş yapmak hepsi bana şu an şey gibi geliyor. Gerçekten lüksmüş gibi geliyor. Bu arada size bir soru sormak istiyorum. Tavuk yıkanır mı yıkanmaz mı? Türkiye'deki tavukların yıkanmaması gerektiğini biliyorum ama Kore'de eğer tavuk alıyorsanız Türkiye'deki sistemden farklı olarak buradaki tavukların yıkanması gerektiğini vurguluyor herkes. Bak mesela şu an zaman benim için lüks. Bir yandan yemek yapmaya çalışıyorum, bir yandan. Anneciğim dur tavukları yıkayayım bir. Bakacağım yıkayınca. Birazcık Kore, birazcık Türk usulü karışık, harmanlanmış samgyetang tarzı ama haşlanmış tavuk çorbası yapacağız. Samgyetang tarzı dememin sebebi içine biraz daha işte kemik güçlendirici falan oluyor ya. Hurma, Kore'nin böyle belli başlı ot, böyle odun parçaları var. O odunlardan koymayı planlıyorum o yüzden. 3. olarak vaktim yok. Az önce gördüğünüz üzere Dehan işte yemek yemesi gerekiyor. Onu yemek yedirirken yemekler soğuyor. Dışarıdaysak zaten ben hiç yemiyorum. En son ben yiyorum. Böyle en son tabakta kalan artıkları falan yemek zorunda kalıyorum. O yüzden geçiyoruz vaktimi. 4 arkadaşlar. 4. konu da vücudum. Çatlaklarım olsun, o zamanlar çatlağım olmaz falan diyordum ama 30 kilo aldığım için ben hala 8 kilo fazlam var. Çatlaklarım oluştu, olmadı değil. Şuralarımda böyle 1-2 tane yırtığım var. 2 tarafımda da. O da doğuma kadar çatlağım falan yoktu ama doğum anında artık nasıl ıkındıysam çatır çatır çatlamış. 5. Cildim. Bu arada bu bahsettiğim şey size göstermek için ucunu açtım. Bildiğiniz odun parçaları var arkadaşlar. Ben çok severek içiyorum. Ginseng falan var çünkü içinde. Biraz daha sağlıklı geliyor bana. Çorba poşetini, o bizim çay demleme poşeti gibi bir ipek poşetin içinde o. Suyun içine attım. O kaynadıktan sonra çıkaracağım. Tavukları atacağım. Bakalım çorba inşallah güzel olur. Dehan da yiyebilir diye düşündüğüm için yapıyorum. 5 arkadaşlar. 5 olarak cildimi kaybettim. Şu an çok belli olmuyor ama şuralarında böyle deliklerim çıktı, pütürlendi suratım. Biraz daha böyle eski parlaklığını kaybetti. Şimdi yavaş yavaş... Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yüz yogası yapmaya başladım. Biraz daha... Yani cilt en azından toplanabilen bir şey vücut gibi. Vücudumda 8 kilo fazlam var. Onu vermek için işte sabahları yürüyüş yapıyorum. Ekstra pilatese yazılmaya karar verdim ama yüzüm için de dediğim gibi hani yüz yogasıdır. Efendime söyleyeyim Kore'de yaşıyoruz. Bir sürü kurtarabilecek şey var. Onlara başladım. Kaybetmiş olsak da toplamayı deniyoruz en azından. 6. Ama saçlarım arkadaşlar. Şimdi hamileyken saçlarım avuç avuç döküldü. Dökülmeyi bırak böyle bağladıkça hepsi patır patır kopuyordu. Anneciğim o çiğ tavuk öyle yenmez.
Şampuan kullanmayı bıraktım. 2 sene hiç zaten şampuan kullanmadım. Sadece saç kremi kullandım. Onun biraz etkisini gördüm. Çünkü şampuan kullandıkça normalden 2-3 kat daha fazla dökülüyordu. Bu kellik şampuanları falan var ya, yalan. Onlar daha çok saç dökmeye başlamıştı ben. Bıraktım. Şampuansız daha iyi. Ve saçlarımın rengi. Yani ben normalde pembe, mavi, yeşil, işte mor, gri vesaire bir sürü renk yapan canlı saçları olan bir insandım. Buna güle güle dedik. Boyamaya kalksam ikinciyi boyayamam diye korktuğumdan boyayamıyorum. O yüzden saçlarıma kaybettik, veda ediyoruz. 7. Beslenme düzeni. Normalde işte aralıklı oruç yapardım, diyet yapardım. Biraz daha böyle yediklerime dikkat ederdim vesaire. Ama şimdi ne bulursam, ne zaman bulursam o zaman yiyorum. O yüzden hamileyken özellikle tatlı krizlerim başladı. Çıldırmış bir şekilde tatlı yemeye başladım. Şimdi de hala devam ediyor. Mesela şu an bir yandan tatlı yerken tatlı konuşalım diye. Buranın son zamanlarda meşhur sorbeleri var. Ben de şeftalili, limonlu, çilekli ve mangolu aldım. Şeftali deneyerek başlayacağım. Çok fazla tatlı yediğim için, tatlılarda kilo aldırdığı için buna bir dur demem gerekiyor. Ama vücudum o tatlıyı almazsa doymuş gibi de hissetmiyor. Ne yapacağım hala bilmiyorum. Şekerim de yok aslında. O kadar ölçtürdük, şekerim falan da çıkmadı ama ne yapacağım bilen varsa yorumlara yazsın. Gerçekten bilmiyorum çünkü. Bildiğin şeftali yiyormuşsun gibi. Dışındaki çikolatamsı şey çok güzel olmuş. Yani bunu bir çikolata yapsalar yerim. O kadar güzel olmuş. Lezzetli, başarılı. 8 dikkatim arkadaşlar. Bir işe odaklanmak neredeyse imkansız. Hep bir kulağım Dehan'da. Ağlıyor mu, bağırıyor mu, çağırıyor mu? Anne tadına bakmak ister misin? Çok güzel. Bak mesela şu an 2 saniyede ne anlattığımı unuttum. Ne? 170 kaloriymiş. Yiyebiliriz, no problem. Dehan ekmek yemiyor, sen yiyorsun ekmeği. Çorbanın içine ekmek koyacaktım. Dehan yesin diye çorba yapıyorum ben zaten ya. Neden bahsediyoruz? Şuraya not almış olmasaydım gerçekten neden bahsettiğimi unuturdum. Dikkatim arkadaşlar her türlü kayıp. Pıt 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 dikkatsizlik baş göstermeye başladığı için balık hafızalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada B12 falan da alıyorum. Gene de yok, gelmiyor. Her şeyi unutuyorum. 5 dakika önce söylediğim şey 6. dakikada bize el sallamış oluyor. Tamam gidiyorum. Devamını biraz sonra anlatacağım. Tavukları atayım. Anneciğim. Annene söyle, bana değil o zaman. Tavuklarımı çorbaya atıyorum. 1 yıllık annelik döneminde kaybettiklerimden bahsediyordum. 9. maddede en sevdiğim kısım var. Kitap okumak. Yani normalde önceden makaledir, işte tezdir. Çaktırmıyorum ama hayalet makale yazarlığı yapıyordum ben. İşte kendi bölümüyle alakalı olmasa bile insanların makalelerini yazıp bunlar yazmış gibi gönderiyordum falan. O yüzden makale okumayı sevdiğim için yazmayı da seviyordum ve benim işime geliyordu sevdiğim bir iş yaparken para kazanmakta. Üzgünüm bazı kötünümlerden şimdi profesörlerden yaptığım şey için özür diliyorum ama bana kendi makalesini yazdıran bir profesör de var. Neyse. Kitap okuma alışkanlığımı kaybettim. Çok seviyordum kitap okumayı. Yatarken falan değil böyle hani bütün gün kendime kitap okuma günü ayırırdım. Ve 500 sayfaysa o 500 sayfayı okuyup kalkardım. Öyle okurdum kitapları. Gene kitap okuyorum. Okumuyorum diyemem. Okuyorum. Okumadığım yok. Ama okuduğum kitaplar 0-1 yaş arası. Günde 5-6 kitap okusam bile bu övünebileceğim bir konu değil. Artık sadece masal kitapları okuduğum için övünemiyorum yani. 10. Plansız seyahatler. Çünkü işte çantayı alıp çıkmak gibi böyle çok rahat olduğum, gidince bir şeyler yeriz, gidince bir şeyler içeriz vesaire diye düşünmeden çıktığım seyahatler vardı. Şimdi öyle bir şey hayal etmiyoruz tabii ki. İşte bir otelin çocuklar için yatak veriyor mu, çocuklar için ekstra ne veriyor, simit veriyor mu falan mesela böyle. Kore'deki çoğu otel size simidine kadar çocuğun veriyor. Hatta banyo havlusudur, şampuanıdır falan birçoğu otel veriyor eğer giderseniz. Tercih ederseniz çocukluyuz diye. Bunları araştırıp gitmek gerekiyor. Böyle bir yere gitmeden önce 40 kere araştırıyorum mesela. Bir kafeye gideceksem bu kafe çocukları kabul ediyor mu, kabul etmiyor mu? Bunu araştırmak zorundayım. İşte çocukları kabul etmiyorsa o buluşacağımız yerdeki arkadaşım kimse artık onunla farklı bir kafe bulmamız gerekiyor falan. Ya da biz kafeye gidiyoruz. Sadece çocukların oynadığı bir kafeye gidip sadece içmen gerekiyor, yemek yemiyorsun falan filan. Yani sadece plansız seyahat değil, plansız kafe, plansız evden çıkma, hepsine bay bay dedik. Bir şey oldu diyelim işte Dehan'a kıyafet lazım. Ne yapacağız? Hemen işte çantaya 3-5 tane kıyafet koymam gerekiyor. Bir günlüğüne da akşam döneceğiz diye gidiyorsak bile 6-7 tane kıyafet koyuyordum ki Dehan üstüne yemek dökerse değiştiririm, işte terlerse değiştiririm falan. Böyle sırtına yüklenmen gereken devasa bir çanta olduğundan yemeğidir, kıyafetidir, bezidir falan. Çok zor oluyor. 1. En sevdiğim şeylerden birini kaybettim. Size kaybettiğim şeylerden birini göstermek için geldim. Yani bunlar böyle dolapta bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Bir daha ne zaman içebilirim? Hiçbir fikrim yok. Emziriyorum. Soğuk bir birayı böyle kana kana en son ne zaman içtiğimi hatırlamıyorum. Üzüldüm şu an. Bunları yerine koyup geleyim. Şimdi arkadaşlar gizli bir şey söyleyeceğim. Erkekler izliyorlarsa ki tahminimce kanalımda erkekleri falan takip etmiyor ama burayı geçebilirler. Kadınlara söylemek istiyorum. Önceden arkadaşlar şu memelerim şöyle duruyordu böyle. Mis gibiydi. Karşı tarafa böyle sütyen giymesem bile güzel gözüküyordu. Şimdi bu memeler var ya böyle
diye aşağı in. Şurada abi o kendimi böyle hamamda anneanneler olur ya göğsünü böyle kaldırıp sırtına atar, altını keseler sonra geri indirir falan. O teyzeler gibi hissediyordum. Hele ilk başta emzirirken o kadar büyümüştü ki sütyenin içine sığdıramıyordum. Bu nasıl girecek içeri falan diye düşünüyordum. Şimdilerde gene eski haline döndü diyebiliriz, biraz küçüldü. Küçülmesiyle beraber bir ayda emzirirsen, bir yılda emzirirsen o memeler her türlü aşağı. Ondan sonra sarkı yok. Sarkmama şansı yok yani. Sarkmıyorsa da sarkıtmayan kişi bana bunu nasıl sarkıtmadın anlat. Bazen Koreli anaları anlıyorum ya. Yani neden emzirmiyorlar? Bu arada Kore'deki insan genelde ilk kolostrum, bu sarı süt dediğimiz sütü veriyorlar. Bir hafta, 2 hafta. Ondan sonra bir daha emzirmiyorlar. Direkt mamaya geçiyorlar. Mamanın daha sağlıklı ve rahat olduğunu düşünüyorlar. Evet, 13'ten bahsetmek isterdim ama 13'ten bahsedemiyoruz. Gene de bahsedelim. 13 benim alışveriş alışkanlığım. Yani önceden çok güzel kıyafetler alırdım. Kendimi uydurmayı severdim. İşte tasarlardım. Pardon, kıyafet tasarımcılığı yapıyordum Kore'de. Taktın. Bunun baskılarına, kenarının dikişlerine kadar hepsini kendim yapıyordum burada çalıştığım bir yerde. Ona da bay bay dedik. Yani şu an çünkü bir kıyafet alacağım zaman ulan zaten kiloluyum, kilo verince giremeyeceğim içine. Hamileyken kiloluydum, zayıflayınca çöp atacağım falan diye almıyordum. Şimdi kiloluyum, zayıflarsam giremem içine diye almıyorum gene. Sonra diyorum ki neyse Dehan'a alayım, kendime almasam da olur. Çünkü çocuk kıyafetleri gerçekten inanılmaz pahalı Kore'de ve buradaki kıyafetler daha çok böyle statü gibi. Hani çocuğa bir kıyafeti almazsan statünü kaybediyorsun. Allah'tan anaokuluna göndermiyorum ama burada anaokuluna gönderen bir arkadaşım bana dedi ki bütün anneler eğer o marka tişörtü giydirmezlerse çocuklarına, çocukla diğer çocuğun oynamasını bile istemiyorlarmış. Öyle bir şey var yani. Çok saçma. O yüzden bir şey olduğu zaman neyse Dehan'ı alayım deyip ben kendi alışverişimden vazgeçmiş oluyorum. 14. Dizi, televizyon, Netflix, belgesel, yeni çıkan bir şarkı, sinemada yeni bir film. Bunların hepsine bay bay dedik. Hepsini kaybettik. 2 yıldır asla sinemaya gitmiyorum. Eskiden geceleri film keyfim vardı. Böyle gece sabah kadar bir tane dizi izliyorsam onu o bitirene kadar izliyordum. Böyle gerekiyorsa 24 saat uyumuyordum ve onu bitiriyordum. Şimdi de ninni konserleri var. Ben kendim veriyorum. Sinema hak getire keza. Çünkü çok sevdiğim filmler çıktı. Hepsine böyle uzaktan baktım. Hatta daha sonra kocamla beraber izlerim diye şey yaptım ama kocam da 9 ay gemide. Kocamla da izleniyoruz. Kocam. Ben de seni seviyorum. Yani tek başına çocuk bakıyor olmak gerçekten bazen böyle insanın bilincini kaybetmesine sebep oluyor ya. Hani kocam belki burada olsa biraz daha rahat olurdum. Tamam annem yanımda ama her şey anneyle olmuyor. Biraz daha böyle bana destek olacak birini istiyor yanında insan. 15. Belim ve bileklerim. Yani Dehan bebek arabasını sevmediği için ben 1 sene boyunca o çocuğu kucağımda taşıdım. Hatta buraya 365 günlük bir fotoğraf, video şeyde yapmıştım. Kimse sallamadı, belki tutar demiştim ama hiç kimse sallamadı. Belki de ben kurguyu kötü yaptığım için sallamadı. Belki de ben bu işi beceremediğim için sallamadı, bilmiyorum ama kimse sallamadı. O yüzden diyorum ki ben bu çocuğu 365 gün kucağımda taşıdım. O da otomatikman benim belimin içine sıçtı. Epidural de ekstra bir sıçış yapıyormuş. Belimde şu kadarlık bir açıklık mı olmuş, şu kadarlık falan bir açıklık olmuş böyle. Ne diyebilirsin ki sağlık ne kadar fizik tedaviye gitsen sürekli üstüne düşmediğin zaman hiçbir anlamı yok. Sonuç olarak belim ve bileklerimi kaybettim onu taşımaktan. 16. Yüzme alışkanlığım. Yani normalde yüzmeyi çok seviyordum. Kore'de de böyle hani denizleri rezalet olsa da gittiğim birkaç deniz kısmı vardı ya da havuza gidiyordum falan. Havuza gittiğim zaman ya da denize gittiğim zaman en hızlı, en çabuk nasıl yüzebilirsem öyle 2 kulaç atıp geri dönmek zorunda kalıyorum. 17. Banyoda kendime ayırdığım zaman duş, spa bu tarz şeyler değil. Bacaklarımı alacaksın almaya bazen vaktim olmuyor. Bıyıklarım hala var. Kaç aydır hiç almadım. Kaşlarıma girmiyorum. Kaşlarım şu an var ya yalvarıyor beni kes, beni bir adam et falan tarzı böyle bağırıyor bana, konuşuyor kaşlarını al lütfen diye ama alamıyorum maalesef. Yani vaktim olduğunda ya işte YouTube video hazırlamaya çalışıyorum. Ya işte ev temizliği, yemek vesaire bir şeyler. Banyoda kendime ayırdığım zamanı kaybettik. Makyaj yapma isteğim. Yani normalde çok güzel makyaj yapardım. Makyaj yapmayı da severdim. Ama şimdi makyaj yapacak bir şeyim yok ya. Kime yapacağım, nereye yapacağım, neye yapacağım? Hani yapmak istesem de malzemem kalmadı. Hepsini artık böyle attığım için makyaj yapma isteğimi kaybettim. Çoğu gün elimi yüzümü yıkamak bile bazen zulüm gibi geliyordu. Şimdilerde yapıyor olsam da eskiden böyle ilk hamilelikten sonraki, sanajörü ondan çıkıp eve geldikten sonraki ilk 2 ay neredeyse yüzüm bile yıkamadım. O kadar şeydi ki benim için, zordu ki ayırmak. Bugünlere kadar iyi yaşamışım. Yani pislikten ölmediğime şükrediyorum bazen. 20. Son olarak arkadaşlar en çok özlediğim şey sessizlik. Hayatımdaki sessizliği kaybettik. Yani
bilinç olarak baktığınızda tamamen zihnimi susturabiliyorum. Hiçbir şey konuşmadan bomboş bir kafada kalabiliyorum. Evin içinde hep bir ses var. İşte ağlama sesi, kahkaha sesi, oyuncak sesi, mama sesi, yemek sesi, ağlama sesi. Yani hep bir ses var ya. Sessizliği o kadar çok özledim ki böyle sadece bir saat uzun bir sessizlik yaşasam çok rahatlayacağım. Yaşayamıyorum. Yani çocuğunu uyuyunca yaşıyorsundur falan diyorlar da ya, bu sefer de annemin dırdır başlıyor. Yani asla bitmiyor. Bıt 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 bıt. Bir oradan laf sok, bir buradan laf sok. İğneleri, şunları bunları batırıyor çıkarıyor. Yemin ediyorum var ya, o kadar sokuyor. O yüzden sessizliği özledim. İşte bir yılda böyle birçok şey kaybettim. Hatta 2 yılda diyelim. Hamilelik zamanında da kaybettiklerim var. Hepsinin anneliğin bir parçası olduğunu düşünsek de kaybettiklerimiz çok fazla. Bana kazandırdıkları da var elbette. Belki bir sonraki videoda bana kazandırdıklarından bahsederiz. Mesela kabuk yeme alışkanlığı kazandım. Sayılıyor mu? Ben meyveleri yiyor, ben kabuklarını yiyorum. Bu arada çorba olmuş. 태어나 여기 있다 깨어나 여기 왔다 엄마는 여기 살아 아빠는 궁둥이다 우리 스토리가 어떻게 시작했다 태어나 안에 툭박박 코렐리 bizim story'miz nasıl başladı acaba 구독하고 내 좋아요에 만납시다 takip edip Paris buluşmaya 우리의 모든 순간을 함께 합시다